Herkese merhabalar, ben Razorus'tan Özgün. Bugünkü videomuzda sizlere tıraş aletlerine doğru şekilde jilet takmayı gösteriyoruz. Jilet takmakta ne var canım, bunun da videosu mu olurmuş diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama bize sıklıkla gelen, makinam jileti yamuk mu tutuyor, bir sorun mu var gibisinden dönüşlerden anladığımız kadarıyla yeni başlayan pek çok kişinin bu konuda bazı bilgi eksiklikleri ve yardıma ihtiyacı var. Jilet yerleştirme ve hizalamayı göstermeden önce sizlere biraz toleranslardan bahsetmek istiyorum. Tolerans dediğimiz şey aslında birbiri arasına oturan parçalar arasında bilinçli olarak üreticiler tarafından bırakılan paylardır, boşluklardır. Yani şöyle göstermem gerekirse mesela bu bir jilet tıraş makinesinin kafa parçası. Bu iki parça gördüğünüz gibi, bildiğiniz gibi birbiri arasına oturuyor. Bu parçaların herhangi bir problem olmadan oturabilmesi için şuradaki delikler arasında birazcık şuraya göre pay bırakılması gerekiyor. Bu tamamen bilinçli, bilerek bırakılan bir paydır ve üretim tekniğine göre değişkenlik gösteren paydır. Üretim tekniği geliştikçe, teknolojisi geliştikçe bu paylar, toleranslar da hassaslaşacaktır. Ama hemen hemen her makinede bunlar az ya da çok da olsa vardır. Bakın hatta şimdi böyle iki parçayı yerleştiriyorum. Belki sesi duyabilirsiniz. Çok hafif de olsa bir oynama var. İşte buradaki bu boşluk payına biz tolerans diyoruz. Üretim teknikleri demişken biraz da jiletli tıraş makinelerinde kullanılan üretim tekniklerine bakalım. En temel ve sıklıkla kullanılan üretim tekniği zamaktır. Zamak, çinko bakır, alüminyum, magnezyumun bir alaşımıdır. Özellikle piyasadaki tıraş makinelerinin %70'i 80'i bu şekilde üretilir. Kafa kısımları genelde zamak olur, sap kısımları ise pirinçten olur. Bu oldukça hızlı ve seri üretime imkan veren bir üretim tekniğidir. Ancak üretim yapısı itibariyle toleransları biraz daha fazladır, payları biraz daha fazladır. Bunun bir üstüne çıktığımızda CNC üretim kaplamalı makinalarla karşılaşıyoruz. CNC üretim tek başına oldukça hassas bir üretim tekniği bildiğiniz gibi. Ancak bunun üzerine bir kaplama yapılacaksa, yani pirinçten bir makine yapıyorsanız ve birkaç kat kaplama yapacaksanız yine o kaplamanın kalınlığını da öngörerek birazcık daha az da olsa bir tolerans bırakmanız gerekir. Daha da üstüne çıktığımızda örneğin saf çelikten yapılan CNC olarak üretilen makineler veya MIM dediğimiz metal enjeksiyon kalıp dediğimiz teknikle üretilen, yani toz metal teknolojisiyle üretilen makinaları örnek verebiliriz. Bunların üzerinde herhangi bir kaplama bulunmadığı için toleranslar olabildiğince düşük ve hassas tutulabilir. Dolayısıyla oturan parçalar çok daha hassas bir şekilde yerine yerleşir ve jileti de o hassaslıkta tutarlar. Tabii bu üretim tekniği geliştikçe, hassaslaşıp pahalılaştıkça toleranslar azalıyor, parça tutuşu hassaslaşıyor ama şöyle bir düşünceniz olmasın. Benim iyi tıraş olmam, temiz tıraş olmam için en pahalısından, en hassasından jilet tutuşuna sahip bir makine almam gerekiyor diye düşünmeyin. Bugüne kadar babalarımız, dedelerimiz de en eski üretim tekniklerle yapılmış makinalarla bile çok güzel, keyifli tıraşlar oldular ki bugün biz de olabiliyoruz. Yani iyi bir tıraş için çok üst seviye bir makine olmasına, işte CNC'de üretilmiş olması ihtiyacına gerek yok. Zaten şunu da söylemek lazım. Kullandığınız makine son derece hassas olabilir ama aynı zamanda yaprak jiletler arasında da bir pay farkı vardır. Çünkü bildiğiniz üzere dünyada farklı ülkelerde farklı markalar adı altında da yaprak jiletler üretiliyor. Ve yaprak jiletlerin o hizalama yuvalarının arasında da ufak da olsa pay farklılıkları, tolerans farklılıkları var. Dolayısıyla aynı makinede farklı jiletler kullandığınızda bile yine ufacık da olsa bir oynama farkı vardır. Bunu zaten yüzünüzde de tıraşınızda da hissetmezsiniz. Bu bir sorun değildir. O yüzden bu tolerans konusunda çok da fazla takılmanıza gerek yoktur. Şimdi size kısaca biraz önce bahsettiğim üretim teknolojilerinin farklı örneklerini göstereceğim. İlk göstereceğim model Pearl'ün SS004 modeli. Kafa kısmı söylemiş olduğum zamaktan üretilir. Sap kısmı ise pirinçten üretilmiştir. Zaten marketteki makinelerin çok büyük bir kısmı bu şekilde üretilmektedir. Sapımı hemen şöyle koyayım. Burada şuradaki deliklerle buradaki hizalama pinleri arasındaki paylar diğer üretim tekniklerine göre daha fazladır. Zaten şöyle sağa sola oynatmaya çalıştığımda ses de duyuyorsunuz. Çok az da olsa bir oynama payı var. Bu normal bir durumdur. Bu şekilde üretilen, zamaktan üretilen makinelerin hemen hemen hepsinde az ya da çok bu şekilde bir pay bulunmaktadır. Bunun biraz daha üstüne, daha pahalı bir üretim tekniğine geldiğimizde mesela elimde bir Pearl Blaze modeli var. Bu model baştan sona CNC üretim bir model. Tamamen pirinçten yapılıyor ve 3 kat kaplaması var. Bu modelde de bakın yine göstereceğim. Sapını çıkardım. Şöyle koyuyorum.
Buradaki işte parçalar arası oturan kısımlar çok daha hassas. Buradaki oynama, bakın, hiç ses çıkmıyor. Yani çevirmeye çalışıyorum, oynatmaya çalışıyorum. Hiç ses yok. Bu ne anlama geliyor? Buraya koyup hizaladığınız jiletin çok daha hassas bir şekilde sıkılmasını ve hizalanmasını sağlıyor. Neredeyse kullanıcıya herhangi bir şey yapmak gerekmiyor. Sadece buraya koyduğunuz jiletin o boşluk kısmında ufak bir pay varsa, farklılık varsa o oynayabilir ama makinenin kafası bakın neredeyse hiç oynamıyor. CNC makinalarda, özellikle kaplamalı CNC makinalarda varla yok arası böyle bir fark ya vardır ya yoktur. Daha da üstüne geldiğimizde, bu da Edwin Jagger'ın 316 modeli. Bu şu an endüstrideki en pahalı üretim tekniklerinden bir tanesi. Metal enjeksiyon kalıp, toz metal teknolojisiyle çok hassas kalıplara dökülen metal tozlarının preslenmesiyle, yüksek ısı altında preslenmesiyle üretilen bir teknoloji. Bu tarz ürünlerde herhangi bir kaplama da bulunmadığı için, bunlar tamamen çelik partiküllerinden yapılıp som çelik olduğu için toleranslar daha da sıkı yapılabiliyor ve oynama payı gerçekten hiç olmuyor. Koyduğunuz zaman bakın hiç, çok az, yani sağa sola oynama duyuyorum ama yanal bir oynama hiç yok ve jilet koyduğunuz zaman, birazdan size göstereceğim, hiçbir şekilde herhangi bir sapma, yamulma olmadığını göreceksiniz. Bu kadar hassasiyet sadece bu tarz, yani Edwin Jagger 316 ya da Feder ASD2 gibi metal enjeksiyon modellerde ya da tamamen çelikten ya da titanyumdan CNC'de üretilen modellerde bulunabiliyor. Ama videonun başında söylediğim gibi, yineliyorum, bu derece hassasiyete gerçekten ihtiyacınız yok. En basit şöyle bir model, zaten dünya üzerinde herhalde tıraş olan herkesin kullandığı makinelerin %90'ı bunlardır. O ve 10 yıllardır bunlar kullanılıyor. Sorunsuz kullanılıyor. O yüzden kendinizi ben mutlaka CNC makine almalıyım, çok hassas makine almalıyım diye sınırlamayın derim. Şimdi size isterseniz bu makineleri ve aynı zamanda ustura tiplerine jileti nasıl yerleştirebilirsiniz ve doğru şekilde nasıl hizalarsınız bunu da göstereceğim. Çünkü hizalamada önemli bir detay. Gelin şimdi isterseniz makinalara ve usturalara jiletleri nasıl koyuyoruz ve nasıl hizalıyoruz, asıl önemlisi onu görelim. Şimdi ilk olarak size göstermek istediğim bir Fatip model. Fatip modeller biraz daha böyle eski usul makinelerle üretilen, son pirinçten toleransları biraz daha bol modellerden. Bunları yaparken hizalamaya ayrıca dikkat etmek gerekiyor. Ki bunu size tam olarak şimdi nasıl yapacağınızı göstereceğim. Hemen burada jiletim var, hazır alıyorum. Önce standart prosedür başlıklarımı yerleştirdim. Sapı sıkıyorum ama ne yapıyoruz? Tamamen sıkmıyoruz. Şimdi bu şekilde buradan bakarak, yukarıdan bakarak bir hizalama yapacağım. Bazı modellerde hep bize soruyorsunuz jilet yanlardan taşıyor mu diye. Mesela Fatip'lerde mesela bakın buradan taşıyor. Bu zaten özellikle yapılan bir tasarımdır ki neden? Sapı hafifçe gevşetirsiniz. Yukarıdan bakarken bu kenarlardan tutarak jilete hizalama yaparsınız elinizle. O özellikle bu hizalamayı yapabilmeniz için bırakılan bir paydır. Bunu olmayan modeller belki biraz daha hassas tutuyor olabilirler. Bu kötü bir özellik değildir. Eskiden gelen bir özelliktir. Zaten buraları keskin olmadığı için kendinizi kesme, yaralama şansınız bulunmuyor. Neyse, uzatmadan şöyle açıyorum sapı birazcık. Buradan hizalamamı yapıyorum. Hizalamamdan emin olduktan sonra bu şekilde tutmaya devam ederken sapı abartmadan hafifçe sıkıyorum. Ve jiletim ve makinem kullanmaya hazır. Toleranslı bol modellerde bu hizalama işlemini mutlaka yapmanız gerekiyor ama hafif yamuk bile kalsa bunu ne yüzünüzde ne de tıraşınızda pek de fazla hissetmezsiniz ki herhangi bir kaza risk yaşama ihtimaliniz yoktur. Yani ondan kesinlikle korkmayın, çekinmeyin. Bu konu bazen yeni başlayanlar tarafından çok çekinceyle yaklaşılabiliyor. Makinem yamuk tutuyor, ne olacak gibisine. Hiçbir problem değildir. Şimdi bir de size 316 modelini göstereyim. Bu hassas üretimdeki farkı göreceksiniz. Zaten o kadar hassas bir tutuşu var ki, toleransları o kadar şey ki bana herhangi bir şey bırakmıyor. Sadece belki varsa jiletin bir boşluk payı var. Bunu da koydum. Bakıyorum. Tamamen hizalı. Hiçbir şey yapmama gerek yok ki yakın çekimde göreceksiniz. Şimdi bir de usturalara nasıl takarız, neye dikkat ederiz ona bakalım. Usturalarda bildiğiniz üzere yarım jilet kullanır veya yaprak jileti ikiye bölmenizi gerektirir. Nasıl bölersiniz daha önce göstermiştik ama gene gösterelim. Jileti kendi kağıdı içerisine koyuyorum.
Şu baş parmağımın tırnağını tam şu ortadaki noktaya getiriyorum. Ve buradan kağıdın üstünden katlama hareketi yapıyorum. Çıt diye kırılacak zaten. Bakın. Duydunuz. Öbür tarafı da yapıyorum. Kırıldı. Buradan güvenli bir şekilde açıyorum. Bir parça jiletimi alıyorum. Ve şimdi usturama takabilirim. İlk göstereceğim ustura modeli Parker'ın SRX modeli. İki tip jiletli ustura bulunuyor. Birisi bizim sandviç tip dediğimiz, yani sağ ve sol parçanın jileti arada sıkıştırdığı tasarımlar. Şöyle, burada bir sıkıştıran klips var. Bunu açıyorsunuz. Şurada tırnağınızı sokmanız için bir boşluk var. Hafif burayı kanırtarak şöyle açıyorsunuz. Bakın burada iki tane hizalayıcı pin var. Jiletimi alıyorum. Jilette de o pimler için zaten şurada oyuklar var. Görebilirsiniz. Tam bu pimlere jileti oturtuyorum. Bunu da size birazdan yakın çekimde göstereceğiz. Öbür parçayı hafif kaldırarak bunun üstüne oturtuyorum. Şu parçayı itiyorum. Ve artık ustura hazır. Hiçbir şekilde kaymaz, oynamaz. Herhangi bir hizalamaya da gerek duymaz. Bir de bunun sürgülü tip diye olan bir versiyonu var. Size şimdi onu da göstereceğim. Jiletimi yine çıkartıyorum. Usturamı hemen kapatayım. Sürgülü tiplerde de mantık şu şekilde. Usturamızı açtım. Bakın şurada bir yuva var. Belki görüyorsunuzdur. Baş parmağımla bunu ittiğim zaman buradan içinden sürgüsü çıkıyor. Bu ayrılır. Burada da yakın çekimde daha iyi görebilirsiniz, belki burada tam gözükmez. Çok ufak hizalama pinleri var ve jiletin araya girdiği bir boşluk var. O hizalama pinlerine jiletimi oturtuyorum. Şöyle şu tarafa da oturtalım. Evet. Şurada iki tane pin var. Bunları oturttum. Araya jileti soktum. Şimdi buradaki yuvayı jileti tutarak yavaşça sürüyorum. Ve bu şekilde jiletim takılmış ve hizalanmış oluyor. Bu tip modellerde bazen sürgüyü sürerken jilet hafif şuradan veya şuradan kalkabilir. Bir tarak sapı vesaire varsa kenardan hafif içeri doğru iterseniz o da hizalanacaktır. Başka da bir şey yapmanıza gerek yok. Gördüğünüz gibi jilet hizalama işlemi bu kadar kolay ve pratik bir işlemdir. Üzerinde düşünmeye pek de gerek olmayan bir konu. Zaten jiletiniz makinede hafif yamuk kalsa bile bu tıraşınızı etkileyemeyecektir. Üzerinde düşünmeye gerek yok. Alıştıktan sonra 2 saniyede halledebileceğiniz bir konudur. Bu videomuzun sizlere faydalı olmasını dileriz. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Tıraş keyfiniz daim olsun.